Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Tabii bu videoyu hangi saatlerde izleyebilirsiniz o değişebilir. Fakat benim için yine gece çocukları anca uyutup yerlerini yerleştirebiliyorum, anca masanın başına oturabiliyorum. Bugüne kadar sizlerle çizim olarak 4 tane motif çalıştık. Önce yapraklarla başladık, goncalarla devam ettik. Sonra yönlü hata ilerledik. Goncaların biraz daha katmanlısı. Bir de merkezsel hatayı dedik. Hepsinden belli başlı yapabileceğim, şu anda yapabileceğimiz şekilde çok zorlu detayları olmayan birkaç motif öğrendik. Şimdi hala çalışmaya devam edecek bu eller. Yeni motifler öğrenmeye de devam edecek. Durmadan çizecek. Fakat buna ek olarak sıkılmayın diye bir de bunları tesimin ana helezonlarının içerisinde nasıl kullanıldığını öğrenin ki hem eliniz hata elleri ve yaprakları çalışmaya devam etsin, hem de bunları bir arada nasıl güzel kullanabileceğinizin de tasarımını yapmaya başlamış olsun. El hem çalışsın hem de bir yandan da üretmeye giden yolda neler yapabileceğini, bu sanat içerisindeki bazı kuralları öğrenmek için hangi sistem üzerinden gideceğini birazcık yapsın, karıştırsın, anlamaya çalışsın. Kamerayı yaklaştırayım. Yaklaşın. Sol yanıma. Bekliyorum sizi. Hadi. Burada insan kendi kendine konuşunca ve kendi kendine espriler yapınca biraz garip oluyor. Şöyle bir gülme tuşu olsa da bassam ve kendi esprilerime gülme efekti de mi versem diye düşünmüyor değilim açıkçası. Gecenin bir vakti sanki kendi kendime konuşuyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Ama orada olduğunuzu biliyorum. Buna inanarak yaptığım için de buraya otururken ki enerjim dolu dolu oluyor. Bunu bilin. Şimdi nasıl başlayalım? Bizim yaprak motifimiz küçük bir gonca. Yönlü hatayı. Hepsinin miniklerinden kullandım. Ve goncalarımız. Bunların daha irileri de daha iri desenlerin içerisinde kullanacağınız halleriydi. Şimdi hepsini bir sisteme oturtmamız gerekiyor. Başıboş bıraktığımızda hani illaki çok sanatkar ruhlu birisi bunları tek tek bir yere monte ettiğinde de güzel durdurabilir. Fakat hani tesip sanatı zaten kendi içinde kuralları olan bir sanat. Bu sebeple de illaki bir sistemi var. Ve bu sistemde sonsuza dek uzayabilen helezonlar üzerine kuruludur. Bu helezonlar bana hep asma yapraklarındaki hani küçük ikiye ayrılan böyle etrafa sarılan uzamasına sebep olan uçları vardır ya, yeriz hatta ekşidir, onu anımsatır. Bu saplar kendi içlerinde de aynı o asma yaprağındaki sarılarak uzayan dallar gibi sonsuza dek uzayabilir. Ve biz hataylarımızı, yapraklarımızı bu helezon üzerine kurgularız. Helezonu düzgün çizebilmeniz için şimdi bu sonsuz olayın üzerine değil, küçük bir S hareketinin üzerine yerleştireceğim. S hareketi dediğimizde S harfini motifleyeceğiz şimdi. Bu bizim S hareketimiz. S deniyor. Aslında S. S harfi. Evet. Şimdi bu S'nin de düzgün olabilmesi için ne yapıyorum? Biz motiflerimizi çizerken ilk ne yapıyorduk? Bir iskelet hazırlıyorduk. S için de
sizin için ilk etaplardaki çalışmalarınız için bir iskelet tasarlıyorum. 2 tane yuvarlağı yan yana yerleştirdim. Bu yuvarlağı da S hareketimi belirginleştirdim. Evet, işte bir S hareketi. Sonra da hata ilerimi koyacağım yerleri. Yine hata ileri hangi büyüklükte yapmak istiyorsam yerleştireceğim. İstikametinden de birazdan bahsedeceğim. Birbirine yakın farklı büyüklüklerde olduğunda çizimin dengesinde bir sarsılma olmayacaktır. Bu ne yaparsanız yapın, hani ortasına ve dört yanına yerleştirdiğim iskelet çirkin durmayacak bir iskelettir. Çünkü hani hepsi dengeli oranda yerleşti. Zaten basit bir S hareketiydi. Herhangi bir yere de sığdırma zorunluluğu duymadığımız. Evet. Kütle olarak yerini anlayabilmek için şöyle içlerini de karalayalım. Bu hareketleri neden yapıyoruz? İskelet halindeyken hoşumuza gidip gitmediğinden emin olmak istiyoruz. Ne hoşumuza gidip gitmeyecek? Motifler dengeli oldu mu? Mesela hepsi bir yana yığıldı da hatayı motiflerinin burası böyle bomboş mu kaldı? Bu önemlidir. Bir tarafta yapraklar çok oldu da bir tarafta az mı kaldı? Hepsini bu karalama üzerindeyken görebilirsiniz. Evet. Şimdi böyle bir karalama yaptım. Fakat bunu nereden başlayacağız? Bu nereye gidecek olan bir karalama şeklidir. Onu henüz bilmiyoruz. Bir başlangıç noktası mutlaka var ve bu kurallara dahil bir sanat. Farklılaştırabilir, yeni şeyler de eklenebilir. Fakat var olan bugüne kadarki en çok kullanılmış sistemlerdeki başlangıç noktalarından bahsedeyim. Merkezsel hatayı bir başlangıç noktasıdır. Şöyle merkezsel hatayının yanına yazalım. Başlangıç noktası. Bazen yapraklar başlangıç noktasıdır. Bazen de bulut diye tanımladığımız bir figür daha var. Fakat onu daha sonra göstereceğim için şimdi hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Yapraklar merkezsel hatailerle motiflerimizi başlayabiliriz. 2 çeşidimiz olsun şimdilik. Daha sonra başka evrelerde göstereceğim, simetriklere geçtiğimiz zaman. Başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz başka yerlerde göstereceğim. Ama şimdilik aklınızda yapraklar ve merkezsel hatayı hayal edebilirsiniz. Merkezsel hatayımı ben şu anda ortaya yerleştirmek istiyorum. Şuraya M harfini koyup merkezsel hatayı koyacağım buraya. Merkezsel hatayı ile başladığım bir S iskeletinde başlangıç noktam burasıysa buradaki sapın gideceği yön budur. Ve yönlü hatayı kullanacaksam burada bakacağı yön de budur. Bakacağı yön dediğimiz merkezsel hatayımız bu biçimdeydi ya, simetrik. Sap kısmı yani alt kısmı buradan girecek. Üst kısmı da bunun tam ucundan çıkabilir ya da helezon alttan girdiyse hafif yanından ya da kırılabileceği, bu dalın yuvarlağını bozmadan kırılabileceği biraz daha yanından çıkabilir. Şu anda burada gördüğünüz gibi
Buradaki iskeletimin aslında burası alt kısmıysa burası üst kısmıdır. Ama bu helezon hatayının, merkez yönlü hatayının birazcık yanından çıkacaktır. Bunda da olduğu gibi. Burada da ben yönlü hatayı kullanmak istiyorum. Ama merkezsel de yine kullanabilirim. Burada merkezsel kullandım diye farklı yerlerde o sadece başlangıç noktası olarak kullanılan bir çiçek değil. İstediğiniz kadar alanda kullanabilirsiniz. Ve buradaki de yönlü hatayımı bu yöne doğru çevirdim. Çünkü gidişatım bu yönde. Merkezsel hatayım buradaysa ve başka bir başlangıç noktam yoksa buradaki gideceğim yer de budur. Bu tarafa doğru gelemem. Çünkü burada bir başlangıç noktası belirlemedim. Ama belirlemiş olsaydım, mesela bu da merkezsel hatayı olsaydı, o zaman yönüm bu tarafa doğru olabilirdi. Ama ben şu anda merkezsel hatayımı sadece burada kullanmaya karar verdim ve bu yönü sağa ve sola dönecek şekilde hayal ettiğim için bu şekilde yaptım. Orta noktaları mesela bunları kullandık. Desenimizin orta noktası bu kütlelere göre boş kaldı. Oralara ne yapacağımıza karar verelim. Bu bir yaprak da olabilir. Bu bir gonca da olabilir. Büyük kütleli hatayların içerisinde goncaları küçük alanlarda, uçlarda, bitişlerde kullanmak daha güzeldir. Yaprakları da aynı şekilde. Tabii ki bu aralarda kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Mesela merkezsel hatayım buradan döndü, buradan döndü. Buradan çıkardığım tekrar bir sap ayrılmak istiyorum. Şuradaki boşluk alanım da gözümü rahatsız etmesinde olsun diye küçük bir gonca. Hani yaprağın bir ucundan, yönlü hatayının bir ucundan yaprak çıktı. Diğer ucundan da gonca çıktı. Hani aynı hareketi de sürekli görmemiş olalım diye. Bu tarafta da içe goncayı girdim. Bu tarafına da güzel bir yaprak yapalım diye hayal ettim. Bu bizim iskeletimiz. Bunları da şöyle karalayalım. Dengeler iyi gözüküyor. Aralarda böyle ihtiyaç duyarsanız küçük yapraklar çıkmanızda, ihtiyaç duyulan alana göre yapraklar çıkmanızda bir sakınca yok. Kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar süsleyebilirsiniz. Bu sizin tasarımınız olmuş olacak. Yeni başlayacağınız için nereye ne yapacağınızı bulmakta elbette ki zorlanacaksınız. Bu hem çok çalışmanız olacak hem de eski eserleri bol bol inceleyin. Güzel olan her şeyi inceleyin. Bizim sanatımızla alakalı. Gözünüzde hepsi bir yer edecektir. Güzele bakmak sizin içinizde o gördüğünüz güzelliklerin yerleşmesini sağlayacaktır. Takip edin, mutlaka takip edin ve çok çizin. Çünkü siz de bambaşka bir yaratılmışsınız ve içinizdeki güzellikler bildiklerinizle karışınca herkesinkisinden daha başka bir şey çıkacak. Tabii bu ilk S'de olmayacak. Zaten bu klasik bir S hareketi. İlk başlangıç aşamasında yapabileceğiniz S hareketinin üzerindeki tek hamle diyebilirim. Tabii ki çeşitlenecek ama hani bu çiçeğin farklı olması ya da buraya uzattığınız bir şeyin farklı olması ürettik anlamını çok fazla taşımıyor şimdilik. Ama bu zamanla gelişecek elbette ki. Şimdi bu bizim iskeletimiz. Ben bu iskeletin üzerine ne yapacağım? Eskiz kağıdımı alacağım. Bu beyaz kağıtı rahat görün diye buraya çalıştım. Normalde kendim çalışırken iskeleti yine eskiz üzerine arkasından desenimi geçiririm. Bunu da fotoğraf olarak atacağım için ayrı ayrı çalışıyorum size. Şimdi tasarım yaparken hata yerleri
hepsini canlandıramayabilirsiniz. Çalıştıklarınızı karşınıza koyun ya da bulabildiğiniz kitaplardan, eski eserlerden hoşunuza gidenler varsa çıkarın, mutlaka onları kağıtlara eskizini alın. Kullanmak istediklerinizi karşınıza alın ki ilk etaplarda aklınıza gelmeyecektir. Ben şimdi hangi motifi yapacaktım diye. Karşınızda durmasında bir sakınca yok. İskeletinizin içindeki hatayı kütlesini de yine iskeletlendirebilirsiniz. Kademeli yapacaksanız falan. Hani çizemiyorsanız bunları bölebilirsiniz. Sizin için kolaylık olacaktır. Şu anda çizdiğim de aslında bir iskelet. Çünkü alttaki iskelete biz karar verdik ama üzerinize tasarladığımız hataylı yeri yerleştirdiğimizde de o bizim son kararımız olmayabilir. Çünkü bu sefer de birbirlerine uydular mı? Hangi motifi kullandınız? İki motif birbirine yakıştı mı? Onu gözetler. Sonra bir kere daha temize çekersiniz. Çok daha başarılı olur. Çalışmalarınızı çok düzenli ve ciddi alarak yapın arkadaşlar. Çünkü desen girdikçe, motifler ilerledikçe, yeni bilgiler geldikçe hepsi birbirine karışmaya başlar. O yüzden o hafta hangi bölüm varsa, hangi ders yayınlandıysa muhteşem bir şekilde sanki gerçekten bir kursa gidiyormuşsunuz gibi çalışın. Tavsiyem. Evet, merkezsel hatayımı yaptım. Merkezsel hatayımın bu ortasından geçti bu sap. Ona da dikkat edin. Hani yanından değil. Çünkü o bizim başlangıç noktamız. Ortası bu geçen sapın en ortasına değdi gibi hayal edin. Biraz daha aşağı alalım. Sizin motiflere çalıştığınız gibi ben de şu anda iMovie diye bir şey varmış. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Böylece videolarım kamerayı açıp kapatmak için eğilmek zorunda kalmayacağım ve istediğim yerde yakınlaştırıp geriye bir şey anlatmak istediğim zaman bölemediğim için, bilmediğimden dolayı video olduğu gibi gelişi güzel çekebiliyorum. Rahatsızlık veriyorsam kusura bakmayın ama ben de onu geliştiriyorum şu anda. Daha iyi bir YouTuber olmaya çalışıyorum.
Şimdi bu. Faber-Castell uç almıştım. Tombolar gibi değil, güzel değil. Bir sonraki bölümde size şemsiye içerisinde S iskeletini nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bu sebeple 2 tane gönye bulundurun. Doğru gönyelemeyi öğrenelim ve şemsiyemizi nasıl şekillendireceğimizi o doğru gönyelemeyi yaptıktan sonra öğrenelim. Şemsiye deyince hiç bilmeyen arkadaşlarımız tabii şu an ne dediğimi anlamıyor olabilirler. Öğreteceğim zaten. Programın sebebi bu. İki tane gönye bulundurun. Konumuzu anlatırız onunla birlikte. Yaprak oturaklı olmadı ama. Bunun belini bükmeyeceğim. İleriye doğru ilerletelim. Şunu eğeceksek eğer. İkinizi de sileyim ben. Alttaki iskeleti açtım. O biraz gözüme sığ geldi. Bu bizim iskelet halimiz. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz her şeyi. İskeletten çıktıktan sonra değiştirebiliriz. Her birini farklı da kullanabilirsiniz hatayların. Ters simetri de yapabilirsiniz. Çünkü bu desende ters simetri var. Simetri normalde bir şeyin bu taraftakiyle aynı durmasına diyoruz ya. Şimdi bu bir aynı şekilde duramaz. Bir S hareketi. O yüzden de ters simetri yapıyorum. Yani buradakini buraya kullanıyorum. Buradakini de şunu da buraya kullanacağım. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Komple yeni hataylarda kullanabilirsiniz.
Biraz daha az yaprak kullandım. Ters simetri yapmamışım. Neyse. Bir an gözüm buraya takıldı. Şuradakini buraya kullandım. Ters simetri yapmış olsaydım, siz yanlış anlamayın söylediğimi, bunu buraya kullanacaktım. Ama böyle olmasında da bir sakınca yok. Bu arada burada merkezsel hatayı kullandık, yönü belirlemedik diye şurada merkezsel hatayı kullanmama durumunuz diye bir şey yok. İstiyorsanız tekrar bir tane daha merkezsel hatayı kullanabilirsiniz. Yönlerle alakalı mümkün olduğunca açık anlatmaya çalıştım ama yine de öğrenci kafasıyla kendimden de hatırlıyorum. Çizerken mutlaka terslikler yaşayabilirsiniz. Ters hareketler, sorun yok. Bir dahaki sefere veya çizimleri takip ettikçe konuyu daha iyi anlarsınız. Zaten WhatsApp'taki öğrencilerim bana gönderdikleri için onlarınkisini görüp düzeltebiliyorum. Desen çizerken nasıl hata illeri kullandığınız, birbirine yakışıp yakışmadıkları önemli. Benim size verdiğim seçeneklerdeki hatalar zaten birbirine kısmen uyumlular. Ama mesela bazen daha detaylı hatalar olur. O çok detaylı hatayı çok sade görünümlü tek kademeli bir diğer grupla birleştirmek güzel durmayacaktır. Bunlara falan hep dikkat edin. Yaptığınız şeyin ne sonuç verdiğine, neyin yakışmadığına önce siz karar vermeye çalışın mutlaka. Altta iskeletim olduğu için hataları çizmekte hiç zorlanmıyorum fark ettiyseniz. İskeletlerinizi siz de düzgün yerleştirin. Çok rahat çizeceksiniz. Şurası beni çok rahatsız etti. Neden? Şuradaki hareketim çok güzel yuvarlak geldi. Ama içeriye bir anda girmiş ve buraya sıkışmış gibi bir gonca oldu. Hemen silelim. Bu bizim iskeletimiz. Ben bunu biraz daha geniş getirebilirim. Mesela helezonumu biraz daha geniş açarım. Hatayenin altından geçmiş gibi bir görünüm sağlayabilirim. Hatta onu da gonca kullanmayayım. Küçük bir yaprak hareketiyle sonlandırayım. Belki yaprağın iki yanına goncayla burayı hareketlendirebilirim.
Şuraya bir yaprak daha gelelim. Buradaki helezonumdan bir yaprak daha çıkarız demiştik. Bir an video düğmesine basmadım mı acaba diye şok oldum. Basmışım, devam ediyor. Bunun arkasından çıkmış gibi devam eden bir küçücük yaprak daha görünsün. Buna güzel bir giriş olsun. Hatta şuraya bir yaprağı daha kaldırır. Evet, buraya da bir gonca yapalım demiştik. Küçük bir yaprak çıktı ucundan. Altına bir küçük yaprak kıvrımı döndüm. Şuraya kullandığımız goncadan buraya da bir tane daha küçücük kullanalım. Şu dağılımda şu anda şu kısmı boş görüyorum. Oraya da bir yaprak çıkalım. Buraya biraz daha minnak bir merkez seratayı yarısı kullanalım. Evet. Şimdi eskizimizi buraya alalım. Şöyle bir görünümümüz oldu. Bakın, biraz kamerayı yükselteyim. İskeletiydi. Biz onu merkez hatayı ve goncalarla, yönlü hataylarla zenginleştirdik. Bu ilk aşaması. Şimdi bunu bir de temize çekelim. Temize çekme aşamasında video çekeyim mi acaba ya? Biraz sıkıcı olabilir. Kapatayım. Herhalde onu da izlemezsiniz. Fotoğraf olarak sonuna iliştirebilirsem Movi'de iliştiririm. İliştiremezsem de Instagram'dan fotoğrafını atacağım zaten. Onu izleyebilirsiniz. Ödev olarak şöyle düşünün. Bundan bir tane yapın. Bir tane de çizimini göstermedim, devamını. Fakat eğer yönleri benim anlattığım şekilde anladıysanız yaprak başlangıcı bir S hareketini doldurun. Yani içinin yerleştirmesini siz yapın. Yaprakla başlasın. Ne dersiniz? Eğer derslere WhatsApp'tan birebir devam etmek istiyorsanız benimle iletişime geçin. Mutlaka videonun altına telefon numaramı ekliyorum. Birebir ilgilendiğim öğrencilerle ödevlerinin çıktısını alıyorum. Videoyla anlatıyorum. Yani cevap olarak dönüyorum. Hatalarını düzeltiyorum. Hem de konu olarak tekrar geri dönmüş oluyorum işleyip. Katılmak isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. İyi geceler diliyorum. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. Evet, sağ olun. İyi geceler olsun.